Biliyor musunuz, yapay zeka tarihinde her şeyi ama her şeyi kökünden değiştiren bir büyük patlama anı var. İşte bu, tek bir parlak fikrin nasıl koca bir devrimi ateşlediğinin ve bugün kullandığımız neredeyse her yapay zeka aracının temelini nasıl attığının hikayesi. Hepimiz son birkaç yılda yapay zekanın ne kadar inanılmaz bir sıçrama yaptığını gördük, değil mi? Peki ama bu devasa atılımın arkasındaki o tek, kilit fikir neydi? İşte bu sorunun cevabı 2017 yılında Google araştırmacısı Ashish Vaswani ve ekibinin yayınladığı çığır açan bir makalede saklı. Aslında bütün devrim tam olarak bu ekrandaki karşılaştırmada özetleniyor. Eskiden yapay zeka bir cümleyi sanki daracık bir borunun içinden bakarcasına kelime kelime işlemek zorundaydı. Yeni yaklaşımsa ona adeta bir süper güç verdi. Cümlenin tamamını tek bir seferde bütün olarak görebilme yeteneği. İyi ama bu nasıl başarıldı? Gelin önce hikayemizin kötü adamıyla tanışalım. Sıralı işleme. Bu, yıllar boyunca yapay zekanın potansiyelini bir kelepçe gibi sınırlayan en büyük engeldi. O zamanların en baba teknolojisi, tekrarlayan sinir ağları yani RNN'lerdi. Ama tasarımları gereği bir zincir gibi çalışıyorlardı. Bir sonraki halkayı anlamak için bir öncekini bitirmek zorundaydılar. Bu yapısal zorunluluk onları inanılmaz yavaşlatıyordu ve modern işlemcilerin o muazzam paralel çalışma gücünü resmen boşa harcıyordu. Ama durun, daha da büyük bir sorun vardı. Unutkanlık. Cümle uzadıkça modelin hafızası zayıflıyor. Cümlenin başındaki bir kelimeyle sonundaki bir kelime arasındaki anlam bağını kurmak neredeyse imkansız hale geliyordu. Düşünsenize, bu uzun ve karmaşık metinleri derinlemesine anlamanın önündeki en büyük duvardı. İşte bu tablo eski dünya ile yeni dünya arasındaki farkı çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Solda yavaş ve dolambaçlı bir patika var, sağda ise öz dikkat adındaki yeni fikir her kelime arasında anında doğrudan bir otoyol kurarak paralel çalışabiliyor. Bu kağıt üzerinde bile devasa bir hız ve anlama kapasitesi artışı vaat ediyordu. Ve işte o dönüm noktası. Bir grup Google araştırmacısı bu sıralı işlem zorunluluğuna meydan okudu ve her şeyi değiştirecek o basit soruyu sordu. Peki ya bu zincirlere hiç ama hiç ihtiyacımız yoksa? Ve bu soruya verdikleri cevap 2017'de yayınladıkları makalenin kışkırtıcı başlığıydı. İhtiyacın olan tek şey dikkat. Bu sadece bir makale başlığı değildi, yapay zeka alanında yeni bir çağ başlatan bir manifestoydu adeta. Peki neydi bu sihirli dikkat mekanizması? En basit haliyle öz dikkat, yapay zekaya bir cümlenin panoramik fotoğrafını çekme yeteneği veriyor. Sadece kelimeleri görmekle kalmıyor, her bir kelimenin diğer tüm kelimeler için ne kadar önemli olduğunu anında tartıp anlıyor. Pekala, hadi bu süper gücün kaputunun altına bir bakalım. Merak etmeyin, teknik detaylara boğulmayacağız. Sadece sezgisel olarak nasıl çalıştığını basit bir analojiyle anlatacağım. Şöyle hayal edin, cümledeki her bir kelime bir sorgu soruyor. Mesela, bu cümlede bana en çok kim atıfta bulunuyor diye. Bu sorgu cümlenin diğer tüm kelimelerine yani anahtarlara sunuluyor. Hangi anahtar sorguyla en çok eşleşirse o kelimenin değeri yani bağlamsal önemi artıyor. Ve en güzel kısmı ne biliyor musunuz? Model bu işlemi cümlenin her kelimesi için aynı anda yapıyor. İşte bu mekanizmanın gücünü gösteren doğrudan makaleden alınmış çarpıcı bir örnek. Cümlemiz şu: kanun asla mükemmel olmayacak ama onun uygulaması adil olmalı. Buradaki kilit soru şu: onun kelimesi neye işaret ediyor? Ve işte sihir tam da burada gerçekleşiyor. Eski modeller bu bağlantıyı kurmak için cümlenin başından sonuna kadar adeta sürünerek gitmek zorunda kalır ve çoğu zaman yolda kaybolurdu. Ama öz dikkat, onun ve kanun kelimeleri arasında anında doğrudan bir bilgi otoyolu inşa ediyor. Böylece o meşhur unutkanlık problemi de tarihe karışmış oldu. Bu öz dikkat mekanizması o kadar devrimciydi ki araştırmacılar sadece onu kullanarak sıfırdan yepyeni bir mimari inşa ettiler ve ona da çok havalı bir isim verdiler: Transformer. Transformer mimarisi, eski ve yavaş sıralı katmanları tamamen çöpe atıp her şeyi bu yeni dikkat mekanizması üzerine kurdu. Girdiği anlayan bir kodlayıcı ve çıktı üreten bir kod çözücüden oluşuyordu. Hatta çok başlı dikkat sayesinde bir cümleye aynı anda 8 farklı açıdan bakarak çok daha zengin bir anlayışa ulaşabiliyordu. Resmen oyunun kuralları yeniden yazılıyordu. Tabii ki
Bir teorinin ne kadar parlak olduğunu kanıtlamanın tek bir yolu vardır. Onu en zorlu sınavdan geçirmek. Transformer için bu sınav, o dönemin en çetin yapay zeka problemlerinden biri olan makina çevirisiydi. Ve sonuçlar tek kelimeyle nefes kesiciydi. Transformer, standart bir çeviri testinde 28.4 Blue puanı alarak yeni bir rekora imza attı. Şimdi bu rakam tek başına çok bir şey ifade etmeyebilir. Ama bu grafikte karşılaştırmayı gördüğünüzde zaferin boyutu çok netleşiyor. Transformer sadece tek başına en iyi modeli değil, birden fazla uzman modelin bir araya gelerek oluşturduğu en güçlü topluluk sistemlerini bile açık ara geride bıraktı. Bu ezici bir zaferdi. Ama durun, hikayenin bir de hız boyutu var ki asıl devrim belki de oradaydı. Transformer sadece daha isabetli sonuçlar vermiyordu, aynı zamanda bunu çok daha verimli yapıyordu. Sıralı işlemden kurtulduğu için önceki modellerin haftalarca süren eğitimini sadece birkaç güne indirmişti. İnanılmaz değil mi? İşte her şeyin bağlandığı nokta burası. Bugün kullandığınız o gelişmiş sohbet botları, size anında cevap veren arama motorları ve içerik üreten araçlar, hepsinin DNA'sında 2017'deki bu makalede tanıtılan Transformer mimarisi bulunuyor. Hatırlarsanız hikayenin başında araştırmacılar problemi tam da böyle tanımlamıştı. Sıralı hesaplamanın temel kısıtlaması. Bu, yapay zekanın ilerlemesinin önündeki en büyük duvardı. Transformers'a o duvarı bir balyoz gibi yıktı geçti. İşte bu yüzden Attention is all you need sadece çığır açan bir makale değil, yapay zekayı zincirlerinden kurtaran, potansiyelini tamamen serbest bırakan ve bugün içinde yaşadığımız bu heyecan verici yapay zeka devrimini başlatan büyük patlamanın ta kendisidir.